Bugün İsmail Hoca profil demirleri atölyemin kapısının önüne bırakmış. Yüzlük profil demirlerden bana bir roket soba yap dedi. Fakat ben daha önce roket soba hiç yapmadım. Benim yaptığım roket soba iyi olmaz desem de ikna edemedim. Sen yaparsın dedi. İnternetten bulduğumuz bir proje üzerine ben de bu roket sobayı yapmaya karar verdim. Önce iki tane profil demiri L yapacak şekilde birbirine hizalayarak üzerine 90 derece olacak şekilde işaretler alıyorum. İşaretlediğim yerlerden kestikten sonra bu şekilde bir görüntü oluyor. Üçüncü profil demir parçasını da kestikten sonra bu şekilde yerleştireceğim. Bu şekilde yerleştirebilmek için daha önceden kesmiş olduğum profil demirlerin her iki tarafından da birer parça çıkartacağım. Ortadaki profili yerleştirdiğimde ise aradaki boşluk hiç kalmayacak. Bunu ölçü alarak beceremeyeceğim için buradaki iki profil demiri ortadaki profil demirlerin üzerine koyduktan sonra üzerinden işaret alacağım. Böylelikle hem ortadaki parçayı nereden keseceğim belli olacak hem de iki tane profil demirin üzerinden alacağım parçaları da aynı şekilde işaretlemiş olacağım. Düzgün bir ölçü alabilmek için profillerin ucunu yükseltmem gerekiyor. Hizalamayı yaptıktan sonra kalemle işaret alıyorum. İlk önce kesmiş olduğum iki tane parçanın üzerinden alacağım parçaları da cetvelle çizdikten sonra ortadaki parçanın arka tarafına da aynı şekilde çizgileri çekip keseceğim yerleri belirliyorum. Parçaları kestikten sonra bu şekilde gözüküyor. Parçaları yerde birleştirip 90 derece olup olmadığını kontrol ettikten sonra kaynatıyorum. Kesme işinde o kadar başarılı olduğum söylenemez. Biraz aralıklar kalmış ama bu aralıkları bir şekilde doldurup kaynatacağım. Burada yapmış olduğumuz kesimler sayesinde ortadan atmış olduğumuz odunlar en aşağıya ulaşabilecek. Aslında burada kullanmış olduğum profiller biraz uzun. Fakat bu sobayı yapmakla ilgili herhangi bir bilgim olmadığı için sahibi geldiğinde nereden kesmemi isterse oradan kesim yapacağım. Bütün aralıkları kaynatmam gerekiyor. Soba sadece alt taraftaki profilden hava alacak ve hızlı bir şekilde yanmasını sağlayacak. Kaynatma işlemlerini tamamladıktan sonra alt tarafına iki tane profil demir kaynatacağım. Bu profil demirler de sobanın ayakta durmasını sağlayacak. Eğer bu demirleri altına kaynatmazsam soba en ufak bir harekette devrilebilir. Artık sobamızı tamamladık. Şimdi dışarıya çıkartıp test etme zamanı. Sobanın içerisine odunları yerleştirdikten sonra daha önce sabunla yapmış olduğumuz yakıtı sopanın ucuna sürerek ateşliyoruz. İlk önce biraz duman çıkarsa da sonra gayet güzel bir şekilde yanıyor. İlk kez böyle bir soba yapmaya çalıştığım için ben güzel yanacağını düşünmüyordum aslında. İçerisine atmış olduğumuz odunlar da yaş ama yine de güzel bir şekilde yanıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.